Mükemmeliyetçi insanlar her şeyin kusursuz olmasını isterler. Yaptıkları bir resimde çizginin 1 milimetre bile yamuk olmasına dayanamazlar. Hazırladıkları bir ödevi daha iyi olabileceğini düşündükleri için belki 10 kere, 20 kere baştan yazarlar. Bu durum sanki dünyanın en lezzetli pastasını yapmaya çalışırken her şey mükemmel olsun diye fırının kapağını o kadar çok açıp kapatırsınız ki sonunda pasta bir türlü pişmez veya yanar. Her şeyin en iyisini istemek güzel bir hedeftir. Ama bu istek hayatı bitmek bilmeyen bir yarışa dönüştürürse tehlikelidir. Mükemmeliyetçiler ufacık bir hata yaptıklarında kendilerini dünyanın en başarısız insanı gibi hissederler. Oysa hatalar, öğrenmenin ve gelişmenin en doğal parçasıdır. Bu kişiler, bitirdikleri bir işin keyfini bile tam olarak çıkaramazlar. Çünkü akıllarının bir köşesinde hep daha da iyi olabilirdi düşüncesi döner durur. Bu yüzden sürekli bir yetersizlik ve yorgunluk hissiyle yaşarlar. İnsanları memnun etmeye çalışanlar, sanki hayattaki tek görevleri başkalarını mutlu etmekmiş gibi davranırlar. Herkesin kendilerini sevmesi ve onaylaması için uğraşırlar. Kendi isteklerini, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp sürekli olarak başkalarının ne istediğine odaklanırlar. Bu bir bukalemun gibi olmaya benzer. Her ortama uyum sağlamak için sürekli renk değiştirirler. Ama bir süre sonra kendi gerçek renklerinin ne olduğunu unuturlar. Arkadaşları hiç sevmedikleri bir yemeği yemek istediğinde sırf ortam bozulmasın diye harika fikir derler. Hayır demek, onlar için dünyanın en zor kelimesidir. Çünkü hayır derlerse karşıdaki kişinin üzüleceğinden veya kendilerini artık sevmeyeceğinden aşırı derecede korkarlar. Bu durum sürekli başkalarının mutluluğu için kendi enerjilerini tüketmelerine neden olur. Günün sonunda yorgun, kırgın ve mutsuz olan yine kendileri olur. Drama bağımlıları için hayat sakin bir deniz gibi olamaz. Sürekli fırtınalı olmalıdır. Huzurlu ve olaysız anlarda sıkılırlar ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir kaos yaratma eğilimindedirler. Ufacık bir sorunu bir pireyi deve yapar gibi abartırlar. İnsanların arasındaki küçük anlaşmazlıkları körükler, dedikodu yapmaktan ve olayları olduğundan daha büyük göstermekten gizli bir heyecan duyarlar. Bu sanki sürekli aksiyon filmi izlemek isteyen ama filmin içinde yaşadığını unutan birine benzer. Normal bir sohbet onlar için sıkıcıdır. Mutlaka bir çatışma, bir gizem veya bir gerilim unsuru eklemeye çalışırlar. Bu durum sadece kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da yorucu ve stresli bir hale getirir. İnsanlar bir süre sonra onların yanında kendilerini güvende hissetmez ve onlardan uzaklaşmaya başlar. Çünkü kimse sürekli bir fırtınanın ortasında yaşamak istemez. Kontrolcü insanlar, her şeyin ve herkesin kendi istedikleri gibi olmasını beklerler. Hayatı, kurallarını sadece kendilerinin koyduğu bir oyun gibi görürler. Planlarındaki en ufak bir değişiklik, beklenmedik bir durum veya bir başkasının kendi kararlarını vermesi onları aşırı derecede rahatsız eder. Bu, sanki bir kukla oynatıcısı gibi etrafındaki herkesin iplerinin kendi elinde olmasını istemeye benzer. İplerden biri kopsa veya bir kukla kendi başına hareket etmeye çalışsa büyük bir panik yaşarlar. Arkadaşlarıyla buluşacaklarsa nereye gidileceğinden ne yenileceğine kadar her detayı kendileri belirlemek isterler. Başkalarının fikirlerine güvenmekte zorlanırlar çünkü en doğrusunu sadece kendilerinin bildiğine inanırlar. Bu aşırı kontrol isteği ilişkileri boğucu hale getirir ve insanları onlardan uzaklaştırır. Hayatın doğal akışına güvenmeyi öğrenemedikleri için sürekli bir gerginlik içinde yaşarlar. Erteleyiciler, yapmaları gereken işleri sürekli daha sonra yaparım diyerek geleceğe atarlar. Önemli bir sunumları veya bitirmeleri gereken bir projeleri vardır. Ama o işe başlamak yerine saatlerce sosyal medyada gezinmeyi, dizi izlemeyi veya önemsiz başka işlerle uğraşmayı tercih ederler. Bu, sanki evde büyüyen bir yarın canavarı beslemek gibidir. Bugün yapılması gereken işi ona verirsiniz. O da onu yer ve daha da büyür. Yarın olduğunda canavar hem dünkü işi hem de bugünkü işi ister. Son teslim tarihi yaklaştığında ise bu canavar o kadar devasa bir hale gelir ki onunla başa çıkmak neredeyse imkansızlaşır. Bu durum büyük bir strese, paniğe ve suçluluk duygusuna yol açar. İşler aceleye geldiği için genellikle kalitesiz olur ve kişi kendini yetersiz hisseder.
Ertelemek, o an için geçici bir rahatlama sağlasa da uzun vadede hayatı bir kabusa çevirir. Aşırı düşünen insanlar, zihinlerinin içinde bir labirentte kaybolmuş gibidirler. Geçmişte söyledikleri bir kelimeyi veya yaptıkları küçük bir hatayı günlerce, hatta haftalarca düşünürler. Gelecekle ilgili olası bütün kötü senaryoları kafalarında tekrar canlandırırlar. Basit bir karar vermeleri gerektiğinde bile, örneğin marketten hangi marka peyniri alacaklarına karar verirken bile, tüm olasılıkları analiz etmekten bir türlü harekete geçemezler. Bu, sanki araba kullanırken sürekli dikiz aynasına bakarak ilerlemeye çalışmaya benzer. Önünüzdeki yolu göremez ve kaza yapma riskini artırırsınız. Zihinleri hiç susmayan bir radyo gibi sürekli konuşur ve bu durum onları aşırı yorar. Anı yaşamalarına engel olur. Arkadaşlarıyla keyifli bir yemek yerken bile akılları ya acaba demin söylediğim şeyle birini kırdım mı düşüncesindedir ya da yarınki toplantı nasıl geçecek kaygısındadır. Kötümser insanlar, dünyaya sanki üzerinde gri bir filtre olan bir gözlükle bakarlar. Her durumun en olumsuz tarafını görmeye odaklanmışlardır. Güneşli güzel bir günde bile kesin akşama yağmur yağar diye düşünürler. Başlarına gelen iyi bir olayın keyfini çıkaramazlar çünkü hemen arkasından kötü bir şey olacağına inanırlar. Bu, lezzetli bir yemeğin tadını çıkarmak yerine bu yemek kesin bana kilo aldıracak diye endişelenmeye benzer. Kötümserlik, bulaşıcı bir hastalık gibidir. Sadece kendilerini değil, etraflarındaki insanların enerjisini de aşağı çeker. Onların yanında umutlu ve pozitif kalmak çok zordur. Yeni bir işe başlamak veya yeni bir hobi edinmek gibi adımlardan kaçınırlar çünkü daha en başından başarısız olacaklarına kendilerini inandırmışlardır. Bu zaten olmayacak düşüncesi, onların potansiyellerini gerçekleştirmelerine engel olan en büyük duvardır. Aşırı iyimserler ise kötümserlerin tam tersidir. Onlar da dünyaya pembe renkli bir gözlükle bakarlar ve bu gözlüğü hiç çıkarmazlar. Her şeyin her zaman yolunda gideceğine, hiçbir sorunun ortaya çıkmayacağına dair sarsılmaz bir inançları vardır. Bu, bir sınava hiç çalışmadan girip, ben bir şekilde hallederim, şansım yaver gider demeye benzer. Olası riskleri ve sorunları görmezden gelirler. Plan yaparken detayları önemsemezler, çünkü bir şekilde çözülür diye düşünürler. Bu, her şey harika olacak tavrı, onları hazırlıksız yakalanacakları hayal kırıklıklarına karşı savunmasız bırakır. Örneğin, bütün birikimlerini hiç araştırmadıkları bir işe yatırabilirler ve işler ters gittiğinde büyük bir şok yaşarlar. Gerçekçi olmakla karamsar olmak arasındaki ince çizgiyi kaçırırlar. Aşırı iyimserlik, tehlikeleri görmezden gelmeye ve sürekli olarak aynı hataları tekrarlamaya neden olabilir. Bu yüzden ayakları yere basmaz, bir bulutun üzerinde yaşar gibidirler. Aşırı içe dönük insanlar, kendilerini dış dünyadan korumak için görünmez bir kabuğun içinde yaşarlar. Yalnız kalmaktan ve kendi düşünceleriyle baş başa olmaktan büyük keyif alırlar. Ancak bu durum aşırıya kaçtığında sosyal hayattan tamamen kopmalarına neden olabilir. Kalabalık ortamlar, partiler veya hatta küçük bir arkadaş grubuyla buluşma fikri bile onları aşırı derecede yorar ve strese sokar. Bu, sanki sürekli olarak şarjı %1 olan bir telefon gibi hissetmeye benzer, en ufak bir sosyal etkileşim bile bütün enerjilerini tüketir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçındıkları için genellikle yanlış anlaşılırlar. Soğuk, kibirli veya ilgisiz olarak algılanabilirler. Oysa tek istedikleri kendi güvenli alanlarında kalmaktır. Bu durum, yeni insanlarla tanışmalarını, yeni deneyimler yaşamalarını ve kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyebilir. Hayatın sunduğu fırsatları, kabuklarının dışına çıkmaktan korktukları için kaçırırlar. Aşırı dışa dönük insanlar ise içe dönüklerin tam zıttıdır. Onlar için yalnız kalmak en büyük korkudur. Enerjilerini sosyal etkileşimden, kalabalıklardan ve sürekli hareket halinde olmaktan alırlar. Bir an bile boş duramazlar. Sürekli konuşacak birini veya gidecek bir yer ararlar. Bu, sanki hiç kapanmayan bir müzik kutusu gibidir. Etraflarında sürekli bir ses ve hareket olması gerekir. Kendi başlarına kaldıklarında düşünceleriyle yüzleşmekten korktukları için sıkılır ve huzursuz olurlar. Sürekli ilgi odağı olma ihtiyaçları bazen etraflarındaki insanları yorabilir.
Başkalarının konuşmasına veya dinlenmesine pek fırsat vermeyebilirler. Derin ve anlamlı ilişkiler kurmakta zorlanabilirler, çünkü ilişkileri genellikle yüzeysel ve kalabalıklar içinde yaşanır. Kendi iç seslerini dinlemeyi ve kendilerini tanımayı ihmal ederler. Bu sürekli dışa dönük olma hali onları kendilerine yabancılaştırabilir. Kaygılı insanlar, zihinlerinde sürekli bir "ya" olursa fırtınasıyla yaşarlar. Henüz gerçekleşmemiş, hatta gerçekleşme ihtimali çok düşük olan felaket senaryoları üzerine kafa yorarlar. Uçağa binerken ya uçak düşerse, sevdikleri biri telefonu açmadığında ya başına kötü bir şey geldiyse gibi düşünceler zihinlerini ele geçirir. Bu, sürekli olarak alarmı çalan bir yangın dedektörüyle yaşamaya benzer. Ortada bir yangın olmasa bile, o sürekli çalan alarm sesi yüzünden bir an bile rahat edemezsiniz. Kaygı, vücutlarında sürekli bir gerginliğe, kalp çarpıntısına ve nefes darlığına neden olabilir. Bu yoğun endişe hali, onların yeni şeyler denemesini, risk almasını ve hayattan keyif almasını engeller. En basit günlük aktiviteler bile, örneğin toplu taşımaya binmek veya yeni birileriyle tanışmak, onlar için devasa bir zorluğa dönüşebilir. Gelecek, onlar için umut dolu bir yer değil, endişelenilmesi gereken bir tehlikeler yumağıdır. Güvensiz insanlar, kendilerine sanki çatlak bir aynadan bakarlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, gördükleri yansımada hep bir kusur bulurlar. Kendi yeteneklerine, zekalarına veya görünüşlerine asla tam olarak inanmazlar. Başarılarını şansa veya başkalarının yardımına bağlarlar ama başarısızlıklarının tüm sorumluluğunu üstlenirler. Birisi onlara iltifat ettiğinde samimi olduğuna inanmakta zorlanırlar. Herhalde dalga geçiyor veya bir çıkarı var diye düşünürler. Bu, sanki sağlam bir zeminde yürümek yerine her an kırılabilecek ince bir buz tabakası üzerinde yürümeye benzer. Her adımlarında acaba yanlış bir şey mi yapıyorum, İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor endişesi yaşarlar. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslarlar ve bu kıyaslamadan neredeyse her zaman yenik çıkarlar. Bu derin güvensizlik, onların risk almalarını, fikirlerini, özgürce söylemelerini ve hayallerinin peşinden gitmelerini engeller. Potansiyellerini ortaya koyamazlar, çünkü daha en başından yapamayacaklarına kendilerini inandırmışlardır.